Zayıflık, kimse bu kelimeyi sevmez. Çünkü kimse kendisini zayıf olarak görmez, değil mi? Hayatın gerçekleri hiç o kadar da nazik değil. Etrafına dön bir bak kez, iş yerinde biz bir aileyiz deyip seni yarı yolda bıraktılar. Kaç kez iş yerinde yola çıktıklarını yolda bulduklarına harcadılar. Kendi çıkarları için seni hiçe saydılar ve sana yükledikleri cefayı kendileri sefaya çevirdiler. Her seferinde de senin zayıf yönlerini bulup kendi avantajlarına çevirdiler, değil mi? Çünkü dünyada işler böyle yürüyor. Zayıf görünüyor ve hatta sen, insanlar seni bir fırsat olarak görür. Sana biz bir aileyiz, biz bir takımız dediler ama her zorluğu sana yıktılar, değil mi? Sonra da her başarıda kendilerine pay çıkardılar. Her yanlış adımda sana sırtlarını döndüler. Seni suçladılar ama işlerine geldiğinde olur mu? Biz hep buradaydık dediler. Gerçek şu ki artık bundan kaçma. Sen zayıf oldukça onlar seni kullanmaya devam edecek. Çünkü zayıflık her zaman istismar edilir. Şimdi gerçekten güçlü olmak istiyorsan önce bu oyunların farkına varman gerek. Zayıflıklarını kontrol altına alıp onları kabul edip güçlendirmeye çalışmalısın. Yoksa emin ol birileri senin zaafların üstünden hala seni fırsat olarak görmeye devam edecek. Gel bak sana bu zayıflıklarından kurtulmanın 7 önemli adımını anlatayım. Birinci adım, zayıflıklarını tanı ve kabul et. Evet, herkesin zayıf yönleri vardır. Ama onları görmezden gelirsen, başkalarının onları bulup kullanmasına izin verirsin. Kendi zayıflıklarını bulup öğrenmek ve onları tanımak ve hatta onları inkar etmemek, başkalarının seni manipülasyon etmesine tanıdığın bütün fırsatları ortadan kaldıracak. Ve bu aslında senin hayattaki en büyük kozlarından bir tanesi olacak. Eğer kendini savunmasız bırakmaya devam edersen, oyunun kurallarını asla değiştiremeyeceksin. İkincisi, güçlü yönlerini keşfet. Zayıflıklarını bul, kabul et ama güçlü yönlerini daha güçlü hale getirmek için artık onların üzerine gitmeye başla. Mesela ne konuda iyisin? Hangi konuda fark yaratabilirsin? Hiç düşündün mü? Güçlü yönlerini fark etmek seni daha dirençli ve daha güçlü bir hale getirecek. İnsanlar senin hangi konularda daha üstün olduğunu bildikleri anda senin zayıf yönlerini kullanmaktan çekinmeye ve hatta korkmaya başlayacaklar. Yani kısacası güçlü yanların zayıf yanlarının gölgesinde değil de artık gerçekten ortada olduğu zaman insanlar sana bir adım daha yaklaşacak ama temkinli yaklaşacak. Ve tabii ki de seni ezmeye cesaret bile demeyecek. Üçüncüsü, belki de en önemlilerinden bir tanesi. Sınırlarını belirle ve sınır koymayı öğren. Çünkü insanlar seni kullanıyorsa muhtemelen sınır koymayı beceremediğin için seni kullanıyorlar. Herkesin nerede durmasını gerektiğini onlara göster ve öğret. Kendine saygı duymakla başla mesela. Ve başkalarının da sana saygı duymasını istiyorsan sınırlarını belirle ama asla o sınırları ihlal etme. Bir defa oldu bir daha olmaz diye düşünme. Bir kereden bir şey olmaz sakın deme. Çünkü bir kere sınırlarını çiğnetirsen artık ortada sınır mınır kalmaz ve bu onlar için bir alışkanlığa dönüşür. Dördüncüsü, kendine güven inşa et. Evet, başkalarının sana güvenmesini beklemekten önce kendine güvenmeyi öğren. Çünkü kendine güvenmiyorsan sana kimse güvenmeyecek. Her seferinde seni başkalarının ezmesine izin veriyorsan aslında kendi gücünü inkar ediyorsun ve kendine güvenmiyorsun. Kendine güvenmenin en kolay yolu küçük adımlarla ve tabii ki de tutarlı adımlarla bunu yavaş yavaş inşa etmektir. Güçlü olmanın yolu kendi değerini bilmekten geçer. Sen kendine değer vermiyorsan kimse sana değer vermeyecek. Ve beşincisi, eğitim. Kendini eğit ve bilinçlen. Bilinç düzeyini daha yukarı çıkar. Çünkü bilgi güçtür. Evet, her konuda muhteşem bilgilere sahip olamazsın. Ama bazı konularda ve özellikle güçlü yönlerini besleyecek konularda o kadar güçlü bilgilere sahip ol ki kimse seni ezemez. Cehaletle başa çıkmak, zayıflıkla yüzleşmektir. Her öğrendiğin şey seni biraz daha güçlü yapar ve insanların seni istismar etmesinin önünü kapatır. Unutma, bilgi en güçlü savunmadır. Bilginle döv insanı. Ve bir diğeri, duygusal dayanıklılığını arttır. Evet, bu çok önemli. Duygusal olarak güçlü olmazsan insanların seni kullanmasına o kadar güzel bir zemin hazırlarsın ki tam olarak eşsiz bir fırsata dönüşürsün. Her küçük eleştiride dağılmaktan, her reddedilişte yıkılmaktan vazgeç artık. Güçlü bir ruh hali duygusal manipülasyonlara karşı en önemli kalkandır. Eğer her eleştiride ya da her olumsuz geri bildirimde dağılıyorsan sen başkaları için çok kolay bir hedef haline dönüşürsün. Evet, duygusal dayanıklılık gücün teminatıdır. Ve karşılaşacağın zorluklarda duygusal tepkiler vermeye başladığında insanlar seni gerçekten kullanmaya başlar. Ve son adım, kararlı ol.
Verdiğin bir kararın arkasında dur. Karar verene kadar çok düşünebilirsin. Bu doğru. Ama kararı verdikten sonra kararlarını sorgulama ve arkasında dimdik dur. Çünkü insanlar kararlı ve net insanların karşısında ceketlerini ilikleme eğilimindedir. Ve tabii her kararında geri adım atıyorsan bu da insanların seni test etmesi için yine muhteşem bir fırsat. Ve seni test edecekler, bunu unutma. Her daim test edecekler. Başkalarının senin sınırlarını zorlamaya cüret etmesi demek, senin de asla gerçek bir güçle onların karşısında duramayacağın anlamını taşır. Güçlü ol, kararlı ol ve seni küçümsemeye çalışan insanların karşısında net dur, kararlı dur. İşte o zaman gerçek gücü onlara hissettirmeye başlayacaksın. Şimdi soru şu: ne zamana kadar bu zayıflıklarının esiri olarak yaşamaya devam edeceksin? Eğer hala belki bir gün diyorsan, emin ol bu video bile senin için gerçekten çok büyük bir zaman kaybı. Belki de son şansını tepiyorsun. Sen bir deve kuşu değilsin. Kafanı kuma gömüp zayıflıklarından kaçarak gerçekten güçlenemezsin. Gerçekten kararlı olamazsın. Gerçekten dik bir duruş sergileyemezsin. Onları kabul et ve onları kontrol altına almaya başla bu videodan sonrasında. Hayatın tüm fırsatlarını görmezden gelmek yerine artık gerçek gücü kontrol altına alabilirsin. Ya bugün güçlenirsin ya da yarın hala birilerinin seni ezmesine izin veren o eziklerden biri olarak hayatına devam edersin. Karar senin ama unutma, zihninin bir köşesinde hep dursun. Zayıflıklarını kontrol altına almadıkça hep kaybeden sen olacaksın. Yeni videolarımda görüşmek üzere.